Merhaba canlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine birlikte kahve fincanının ve tabağının bize anlattığı mesajları keşfedeceğiz. Unutmayın, kahve falı geçmişten günümüze gelen sembolik bir gelenektir. Bu yorumlar tamamen eğlence ve kişisel farkındalık amacı taşır. Kalbinize dokunun, alın, dokunmayanı sevgiyle bırakın. Şimdi fincanınızı birlikte açıyoruz. Telve'nin anlattığı hikayeyi dinliyoruz. Bakalım size hangi haberler, hangi kısmetler ve hangi sürprizler bekliyor. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda enerjilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinize gönlünüzden geçen dileklerin gerçekleştiği, bereket ve mutluluk dolu bir seyir diliyorum. Haydi şimdi kahve falına birlikte bakalım. Canım fincanını uzun uzun incelediğimde senin fincanın sessiz ama çok şey anlatıyor. İlk dikkatime çeken şey fincanın dibine oldukça kapalı olması. Bu uzun zamandır içine attığın kimseye tam anlatamadığın bir yükü gösteriyor. Dışarıdan güçlü görünüyorsun ama içinde hala kapanmamış bir konu var. Fakat kenarlardaki açılan beyaz yollar bana bunun artık çözülmeye başladığını söylüyor. Şu karşı tarafta yukarı doğru çıkan kalın iz var ya, bu bana gururlu bir insanı gösteriyor. Bu kişi sana karşı duygularını saklamış. Aranızda konuşulmayan sözler kalmış. İçinde pişmanlık taşıyor. Ama ilk adımı anlatmakta zorlanıyor. Onun da geceleri düşündüğü biri var. O kişi sensin gibi duruyor. Bak şurada iki yol ayrılmış. Biri kısa, biri uzun. Kısa yol ani bir haber, telefon, mesaj ya da beklenmedik bir karşılaşma olabilir. Uzun yol ise bir seyahat ya da şehir değişikliği ihtimalini gösteriyor. Bu yolun sonunda kısmet var. Fincanın sağ tarafına baktığımızda, şöyle göstereyim. Sağ tarafına baktığımızda yol, tortu, nazarı işaret ediyor. Son zamanlarda üzerinde çok göz var. Herkes senin kadar iyi niyetli değil. Özellikle bir kadın figürü çıkmış. Bu kişi kıskançlık taşıyor. Senin başarılarını görünce gülümsüyor ama içinden farklı şeyler geçiriyor. Dip kısmında halka gibi dikkatimi çekti. Bu halka bir dileğin etrafında dönüp duran enerjiyi gösteriyor. Dileğin gecikmiş ama iptal olmamış. Biraz sabır istiyor. 3 vakit içinde güzel bir gelişme görünüyor. Bak şu yukarıdaki şekil bana kuşu hatırlatıyor. Şuradaki şekiller kuşu hatırlatıyor. Görüyorsunuz. Kuş her zaman haberdir. Beklediğin bir haber geliyor. Bu haber senin moralini yerine getirecek. Özellikle iş ve para konusunda ferahlık var. Para demişken küçük küçük kısmetler görünmüş. Önce ufak bir para girişi, sonra da büyük bir kazanç. Eline geçen parayı hemen harcaman gerekiyor. Çünkü sonbahara doğru daha büyük bir fırsat çıkabilir. Aşk tarafına gelirsek kalp izi çok net değil ama iki kişinin birbirine yaklaşmaya çalıştığını görüyorum. Arada inat var. Kimse geri adım atmıyor. Eğer hayatında biri varsa bu kişi senden haber bekliyor. Yoksa yeni biriyle tanışma ihtimali yüksek. Bu kişi ilk başta mesafeli görünse de zamanında çok sıcak davranacak. Bir erkek figürü çıkmış. Omuzları geniş, koyu saçlı gibi. İsminin içinde A, M, K, S veya E harflerinden biri olabilir. Sana karşı ciddi niyetler taşıyor ama doğru zamanı bekliyor. Şurada bakın, şurada balık
Şurada balık çıkmış. Balık bereket demektir. Evine bolluk geliyor. Maddi sıkıntılar yavaş yavaş azalıyor. Özellikle beklediğin bir ödeme varsa eline geçecek. Bir anahtar sembolü de var. Bakın şurada anahtar sembolü görüyorum. Bu bazen yeni ev, bazen yeni iş, bazen de yeni bir kapının açılması anlamına gelir. Hayatında önemli bir başlangıç görülmüş. Geçmişten biri tekrar gündemine gelebilir. Ancak fincan eskiyi tamamen geri alma demiyor. Daha çok bir yüzleşme, bir hesap kapatma enerjisi veriyor. İçinde kalan sorular cevap bulacak. Sağ üst tarafta, şu tarafta bakın koyuluklar var. Yorgunluğu gösteriyor. Son zamanlarda çok düşünmüşsün. Uyku düzenin bile etkilenmiş olabilir. Ama fincanın beyaz alanları ferahlığın yaklaştığını söylüyor. Bir kadın büyüğü çıkmış. Yaşça senden büyük, sana devamlı dua eden biri var. Onun duası seni koruyor. Fincanın genel enerjisine güzel çıkmış. Zorluklar bitmemiş ama en ağır kısmı geride kalmış. Önünde açılan yollar gelecek güzel haberleri gösteriyor. Özellikle 3, 7 ve 21 sayıları dikkat çekiyor. Bu tarihler veya bu süreler içinde önemli gelişmeler yaşayabilirsin. Son olarak fincanın sana söylediği cümle şu: sabret, kapılar kapanmıyor. Sadece doğru zamanda açılıyor. Geçmişin yükünü bıraktığında hem aşk hem bereket aynı anda hayatına girecek. Seni bekleyen güzel bir başlangıç var ve bu başlangıç düşündüğünden daha yakın. Dilerim gönlündeki dilek hayırlısıyla gerçekleşir. Fincandaki gördüklerim, sembollerim bu kadar. Şimdi tabak falına geçiyoruz. Canım, tabağı elime aldığımda ilk dikkatime çeken şey telvenin tek tarafa yoğun şekilde toplanmış olması oldu. Bu uzun zamandır taşıdığın yükün artık senden akıp gitmeye başladığını gösteriyor. Dert tabağa akmış. Bu çok güzel bir işaret. Bu uzun zamandır taşıdığın yükün artık senden akıp gitmeye başladığını gösteriyor. Dert tabağa akmış. Bu çok güzel bir işaret. Bak, şu tabağın sol tarafına doğru uzayan kalın çizgiler var. Bana uzun bir yolu gösteriyor. Ama bu sadece fiziksel bir yol değil. Hayatında yeni bir döneme giriş var. Geçmişi geride bırakıp önünde bakacağım bir süreç başlıyor. Şu yoğun tortunun içinde balık pullarını andıran görüntüler de var. Bu bereket sembolü eline beklediğin bir para geçebilir. Bir alacağın varsa alınır. Bir başvuru yaptıysan olumlu sonuçlanacaktır. Bak, burada kaplumbağaya benzeyen bir şekil görüyorum. Görüyorsunuz. Şurada kaplumbağaya benzeyen bir şekil görüyorum. Kaplumbağa yavaş ama sağlam ilerlemeye anlatır. Sen neden olmuyor diye düşündüğün bir konu aslında gecikme yaşıyorsun. Ama bu gecikme senin hayrına, sonunda sağlam bir sonuç alacaksın. Şurada yukarı doğru ince uzun çıkan iz bir haber yolunu gösteriyor. Uzakta yaşayan birinden haber gelebilir. Telefon ya da mesaj şeklinde görünüyor. Aşk tarafına bakınca ilginç bir görüntü var. İki kişi birbirine sırtına dönmüş gibi ama aralarında kopmayan ince bir bağ var. Bu bana küslük ya da iletişim eksikliği yaşanmış bir ilişkiyi anlatıyor. İki taraf da gurur baskın olmuş. Bir erkek figürü çıkmış. Kişinin aklı sende. Sende kalmış.
Sana söyleyemediği sözler var. İçinde pişmanlık taşıyor ama adım atmak için cesaret toplamaya çalışıyor. Bak, burada küçük küçük noktalar var. Bunlar peş peşe gelecek küçük kısmetlerdir. Önce ufak mutluluklar, ardından da büyük bir sevinç geliyor. Tabağın ortasındaki beyaz açıklık çok önemli. Beyazlık ferahlık demektir. Son aylarda seni sıkan bir konu tamamen kapanıyor. Şu tabağın ortasında beyaz açıklık çok önemli. Beyazlık ferahlık demektir. Son aylarda seni sıkan bir konu tamamen kapanmıyor. Sanki üzerinden büyük yük kalkmış gibi duruyor. Bir kadın figürü görüyorum. Koyu saçlı gibi. Bu kadın seni uzaktan takip ediyor. Çok yakın, arkadaş olmayabilir. Ama senin hayatını merak ediyor. Kıskançlık enerjisi hissediyorum. Nazarın çıkmış. Bir kuş figürü belirgin. Bakın şurada bir kuş figürü görüyorum. Kuş sevindirici haber demektir. Beklediğin haber düşündüğünden daha kısa sürede geliyor. Ev içinde değişiklik de görünüyor. Taşınma, eşya değişimi ya da evle ilgili güzel bir gelişme olabilir. Şu ince iki yol ikiye ayrılmış. Önünde iki seçenek olacak. Biri kolay ama kısa vadeli, diğeri zor ama uzun vadede çok kazançlı bir yol olacak. Fincan ikinci yolu seçmeni öneriyor. Kalp şekli tam oluşmamış ama yarım kalmış. Bu da tamamlamaya bekleyen bir duyguyu gösteriyor. Eğer yalnızsa yeni bir tanışma olabilir. Hayatında biri varsa ilişkinize ciddi bir konuşma görünüyor. 3 tane belirgin çıkıntı görüyorum. Bunlar 3 vakti andırıyor. 3 hafta ya da 3 ay içinde hayatını sevindirecek gelişmeler yaşanabilir. Şu koyu leke geçmiş kırgınlıkları temsil ediyor. Sen affetmiş gibi görünsen de kalbin tam olarak bırakmış. O yükü bıraktığında önündeki kapılar daha hızlı açılacak. Bir anahtar sembolü de var. Yeni bir kapı açılıyor. İş, ev ya da hayatında yepyeni bir başlangıç olabilir. İsmin içinde ya da sana gelecek kişinin isminde A, M, S, K, Y ve ya E harfleri dikkat çekiyor. Son olarak tabağın bana söylediği cümle şu: sana ait olmayan yükleri taşımayı bırak. Kısmetin açık, yolun açık, bereketin geliyor. Beklediğin haber gecikmiş olabilir ama kaybolmamış. Önümüzdeki dönemde hem gönlünü hem de yüzünü güldürecek gelişmeler peş peşe yaşanacak. Sabırla beklediğin her şey zamanı geldiğinde sana ulaşacak. Tabağın genel enerjisi oldukça olumlu. Telvenin tabağa akmış olması, sıkıntının büyük bir bölümünün senden uzaklaştığını ve önünde daha ferah bir dönemin başladığını gösteriyor. Dilerim gönlündeki dilek en hayırlısıyla şekilde gerçekleşir. Canlarım, bugün kahve falımızın sonuna geldik. Umarım fincanın ve tabağın anlattığı mesajlar kalbinize dokunmuş, size umut ve güzel bir enerji vermiştir. Unutmayın, fal geleceği kesin olarak söylenmez. O sadece semboller aracılığıyla size farklı bir bakış açısı sunar. En güzel geleceği ise kendi seçimleriniz ve güzel niyetiniz şekillendirir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda fincanınızda en çok hangi sembolü gördüyseniz ya da bir sonraki videoda hangi konuda fal istediğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Hepinize sağlık, huzur, bereket ve gönlünüzden geçen tüm dileklerin hayırlısıyla gerçekleşmesini diliyorum. Bir sonraki kahve falı yorumumda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, ışığınız hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.